3 hafta komada kaldı ama uyandığında ona göre yalnızca 3 hafta değil, yıllar geçmiş gibiydi. 19 yaşındaki Clelia Verdier gözlerini açtığında doktorlara ilk olarak çocuklarını sordu. Kendi sağlığını değil, çocuklarını. Onları görmek istiyordu. Fakat doktorların vereceği cevap yaşadığını düşündüğü bütün hayatı sorgulamasına neden olacaktı. Peki bir insan hiç yaşamadığı bir hayatı gerçekten yaşamış gibi hissedebilir mi? Çünkü Clelia'nın anlattıkları doktorları ve ailesini şaşkına çevirecek kadar sıra dışıydı. Ya beynimiz gerçeği sandığımızdan çok daha farklı şekillerde deneyimliyorsa? Clelia Verdier'ın hikayesi tam olarak bu soruyla başlıyor. Aktarılan hikayeye göre Clelia Verdier Fransa'da yaşayan 19 yaşında genç bir kadındı. Yaşadığı ciddi bir krizin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu ve bu nedenle tıbbi olarak indüklenmiş komaya alındığı bildirildi. Yaklaşık 3 hafta boyunca bilinci kapalı kaldı. Ancak daha sonra anlatacaklarına göre onun deneyimi bundan çok daha farklıydı. Clelia için geçen süre yalnızca 3 hafta gibi hissettirmiyordu. Ona göre çok daha uzun bir zaman geçmişti. Burada önemli bir ayrıntıyı da belirtmek gerekiyor. Bu hikaye birçok medya kaynağında yer aldı. Ancak olayı tamamen doğrulayan ayrıntılı tıbbi kayıtlar kamuoyuna açık değil. Bu nedenle hikayeyi aktarıldığı şekliyle değerlendirmek gerekiyor. Fakat Clelia'nın anlattıkları yine de oldukça sıra dışıydı. Çünkü Clelia'nın anlattıklarına göre o 3 hafta boyunca zihninde bambaşka bir hayat yaşamıştı. Hatta bazı haberlerde bu deneyimin ona yaklaşık 7 yılı sürmüş gibi geldiği öne sürülüyor. Ve bu yıllar boyunca kendisini bambaşka bir hayatın içinde bulduğunu anlatıyordu. Clelia'nın anlatımına göre anne olduğunu düşünüyordu. 3 çocuğu olduğuna inanıyordu. Mila, Mile ve Meili. Onları doğurduğunu düşünüyordu. Büyüdüklerini gördüğüne inanıyordu. Onlarla vakit geçiriyordu, birlikte yemek yiyorlardı, yürüyüşlere çıkıyorlardı. Gündelik hayatın sıradan anılarını paylaşıyorlardı. Bu yalnızca birkaç görüntüden oluşan bir rüya gibi değildi. Ona göre bu yaşanmış bir hayattı. Üstelik Clelia'nın anlattıklarına göre bu hayatın içinde acı da vardı. Çocuklarından birini kaybettiğine inanıyordu. Bu kaybın üzüntüsünü yaşadığını düşünüyordu. Yani onun açısından bakıldığında ortada sadece görüntüler yoktu. Bunların hiçbiri ona hayal gibi gelmiyordu. Sevgi vardı, özlem vardı, mutluluk vardı ve kayıp vardı. Ama Clelia'nın henüz bilmediği bir şey vardı. Uyandığında bu anıların tamamına bambaşka gözle bakmasına neden olacak bir gerçekle karşılaşacaktı. Sonra gözlerini açtı. Komadan çıkmıştı ve ilk yapmak istediği şey çocuklarını görmekti. Çünkü onun açısından bakıldığında onlar hayatının bir parçasıydı ve sonra doktorlar ona bir şey söyledi. Clelia'nın beklediği şey bu değildi. Doktorlar ona hiç hamile kalmadığını, hiç doğum yapmadığını ve çocuklarının hiç var olmadığını söyledi. Bir anda her şey değişti. O güne kadar gerçek olduğuna inandığı hayat sorgulanmaya başlamıştı. Daha da sarsıcı olan şey ise şuydu. Eğer doktorlar haklıysa, Clelia yalnızca çocuklarının hiç var olmadığını öğrenmiyordu. Yıllardır sevdiğini düşündüğü insanların da hiç var olmadığını öğreniyordu. Peki ama bu nasıl mümkün olabilirdi? İnsan beyni hiç yaşanmamış bir hayatı nasıl bu kadar gerçek hissettirebilir? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Tıbbi koma normal bir uyku hali değildir. Özellikle yoğun bakım sürecinde kullanılan ilaçlar, bilinç durumundaki değişimler ve beynin maruz kaldığı yoğun stres, bazı insanlarda son derece canlı deneyimlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazı hastalar komadan ya da yoğun bakım sürecinden sonra çok gerçekçi rüyalar gördüklerini anlatıyor. Bazıları ise son derece gerçekçi deneyimler yaşadıklarını söylüyor. Çünkü beyin yalnızca gördüklerini kaydetmez. Aynı zamanda gördüklerini anlamlandırmaya çalışır. Eksik parçaları tamamlar
Ve bazen ortaya çıkan deneyimler şaşırtıcı derecede gerçek hissedilebilir. Elbette Clelia'nın yaşadığı deneyimlerin tam olarak nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmemiz mümkün değil. Ancak uzmanlar yoğun bakım ve koma süreçlerinden sonra bazı insanların son derece gerçekçi anılar, rüyalar veya deneyimler bildirebildiğini uzun zamandır biliyor. Bu yüzden Clelia'nın anlattığı şeylerin gerçek dünyada yaşanıp yaşanmadığı ayrı bir soru olabilir. Ama eğer anlattıkları doğruysa, hissettiği sevgi, özlem ve kayıp duyguları ona son derece gerçek gelmiş olabilir. Ve belki de hikayenin en şaşırtıcı tarafı budur. Peki, gerçeklik dediğimiz şey tam olarak nedir? Sadece yaşadığımız olaylardan mı oluşur? Yoksa beynimizin yaşadığımıza inandığı şeyler de bunun bir parçası mıdır? Clelia'nın hikayesi bu sorulara kesin cevaplar vermiyor. Ama bize insan zihni hakkında önemli bir şey hatırlatıyor. Bazen bir olay hiç yaşanmamış olabilir ama ona bağlı hisler son derece gerçek olabilir. Belki de bu yüzden Clelia uyandığında ilk olarak çocuklarını sormuştu. Çünkü onun açısından bakıldığında onlar yalnızca bir düşünceden ibaret değildi. Onlar bir hayatın parçasıydı. Sevdiği insanlardı. Anılarıydı. Ve belki de onları kaybettiğinde hissettiği acı da bu yüzden gerçekti. Belki de bu hikayenin en çarpıcı tarafı burada yatıyor. Gerçek olmayan insanlar ama gerçek gibi hissedilen anılar ve son derece gerçek hissettiren duygular. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer beyniniz size yıllarca yaşadığınıza inandığınız bir hayat gösterebilseydi, uyandığınızda hangisinin gerçek olduğundan gerçekten emin olabilir miydiniz?